Portakal dilimli, muhteşem aromalı. İsterseniz iftar sonralarında çayın yanına eşlik edebilecek renkli bir tarif. İçerisinde hem çikolata hem portakal aroması ve tabii ki eşsiz güzellikte kıyır kıyır bir hamuruyla buluştuğunda değmeyin keyfime diyeceğiniz bir tarif. 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma, bir paket kabartma tozu, aldığı kadar un, üzeri için 1-2 adet portakal, 100 gram sütlü çikolata, 100 gram da bitter çikolatamız var ve sonrasında buyurun hamuru yoğuralım. Hemen bir kase alayım Serpil'imden. Tereyağım geldi, yumuşamış. Azıcık yumuşasın istedim. Sağ ol tatlım. Şimdi şöyle alıyorum. Bir kaşık alayım Serpil'im. Tabii çünkü neyle çıkaracağım hiç düşünmedim. Yok. Azıcık da sıyırayım diye. Dur onu da bunun içine koyayım. Şimdi şöyle yumuşamış tereyağını bir kaşık yardımıyla şöyle eziyorsunuz. Sıvı yağ alıyoruz. Şöyle. Hem tereyağı hem sıvı yağ var. Kıyır kıyır olsun istiyoruz. 1 adet yumurtamız. Şöyle kırıyoruz yumurtamızı. Onu da böyle bir karıştırıyoruz. Bir peçete alabilir miyim Serpil'im? Tabii. Dur canım ben şimdi sana kağıt alıvereyim. At. Şöyle güzelce karıştırıp arkasından ne koyuyorum? Nişastamı koyuyorum. Nişastayı da bu şekilde açarak ilerliyorum. Şöyle pudra şekerini koyuyoruz. Kabartma tozunu da ekliyorum. Ve böyle bir karıştırma işlemi yapıyoruz. Hop. Bakın çok güzel bir kıvam oldu. Kek hamurunu andıran bir kıvamı var. Çikolataları da hemen benmer usulü eriteceğiz. Bakın. Şimdi bir eldiven alabilir miyim Serpil'im? Ha Nermin? Çikolataları şimdi eritmeyeyim değil mi? Yok biraz sonra soğuyacak falan ya. Aynen. Burada güzel bir hamur elde edeceğiz. Ele yapışmayan ama malum yapmamız gerekiyor. Ne canım? Unu yavaş yavaş temkinli koymanız gerekiyor. Kontrollü doğru söylüyorsun. Açılmasın diye. Portakal dilimlerini çok ince zar gibi bu şekilde bakın dilimledik. Şöyle göstereyim. Bu bir tanesi. Bu şekilde ince olacak ki portakal kabuğu dişe gelmesin, sizi de rahatsız etmesin. Gerçekten bakın incecik. Harika bir görüntü. Koydum. Şimdi hamuru da yoğurdum sayılır. Özellikle toz şeker kullanmadım. Toz şeker kullanabilir miyiz diyen izleyicilerimiz için bu tarifte pudra şekerini tavsiye ederim. Toz şeker bazen olabiliyor. Hamurun içerisinde böyle kıt kıt yapıyor yani dişe geliyor. Bu hamurda ben onu istemiyorum. Böyle biraz daha parlak ve akışkan bir hamur olmasını istediğim için direkt yaptım. Pudra şekeri kullanmak istedim. Şöyle birazcık daha unu yedireceğim. Çünkü tereyağı olduğu için unu topluyor. Güzel kaymak gibi bir hamur gerçekten oluşturacağım. Tereyağı elimiz eridikçe hamuru salar ve hamur yaygınlaşır. Bakın ne kadar un verdim yine hepsini topladı. Kasemi de şöyle bir elimle temizledim. Bütün bakın cam tertemiz hale geldi. Şöyle göstereyim. Evet artık kasemden alabilirim. Şöyle güzelce yoğurmaya da devam ediyoruz. Vakit varsa bir 10 dakika dolapta dinlendirin ki açarken de çok rahat bir açılma sağlayasınız. Dinlendirebilir miyiz birazcık Serpil yoksa? Bence dinlendirmemize gerek yok Nermin. Yağlı ya. Çok kırılacak. Yani kağıt açmayacağım, elimde açacağım o zaman. Kağıtta yapsak? Çok kırılır. Kaldıramayız. Kağıttan mı alamayız diyorsun? Bir tık dolapta beklese çok güzel olacak. Ha mi hamuru mu? Tabii. Ama Nasıl neyse yapalım? ya. Direkt elimle yaparım ben. Bezeleri yapıp elimizle büyütürüz. Ortasına bastırırız. Dur ben yapacağım. Bir kesme aparatını da alayım. Kurabiyeleri keselim. Ring verdim yanında. Ha onunla keseceğim. Tamam. Şöyle.
Daha un alıyor mu o? Kaldırıyor mu Yok, sence? dağılıyor hamur artık. Bak. Un almaz yani. Dolapta bekleyince taşlaşıyor. Onun olması lazım. Dolapta beklemediği için tabii ki yağ elimizin ısısıyla geri veriyor. Aynen öyle. Ben şey yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Anladım ben. Bütün kırılacak. Hamur gevşektir hamur çünkü. Şurada dursun. Ortak. Aynen. Bakın şöyle. En mantıklısı efendim. Hem sizi de yormayacak. Kıyır kıyır bir hamur. Dinlenmediği için de maalesef yumuşak bir hamur. Mantıklı değil mi? Bence gayet güzel. Ya. Bizim söylediğimiz sistem çok hızlı olacaktı. Aynen. Ama Bunu hemen çok uğraşmadan soğutmak gerekiyor. dinlenmiş hamur Şunu daha alır güzel. mısın hamurları oradan ya? Tepsimizin altına yapışmasın. Bakın dediğim sistem bu. Sonrasında bakın şöyle bırakıyorum. Bu kısım çok tatlı gösterecek kurabiyeyi. Hop, bakar mısınız ya? Çok güzel olmadı mı? Bir tık daha mı? Ben küçük şey mi yapsak hamuru? Bakın. Yok yok, Ha, iyi mi? çok iyi. Böyle olsun. İnce olmasın. Doyurucu olsun. Serpil, Ha, canım. hamurları o ince oldu çok. İnce mi diyorsun? Hı. Hamurları sen yap. Ben hemen şey yapayım, keselim. Çünkü kırılıyor biliyor musun Serpil? Evet. Hamurumuz çok ince. Bak bak bak. Şu anda bak, iyi bence. bak. Birkaç tanesini de farklı portakalsız yapacağım. Portakallı güzel olacak. Yarısını da çikolataya batıracağız. Evet. Al tatlım, bu da sana hazır. Evet. Şunu da bastıralım. Güzellik. Gerçekten güzellik. Daha çikolatası da gelsin bak. Bak. Bak bak güzelliğe bak. Bak. Aman Allah'ım. Nasıl mutlu oluyor insan güzellikleri paylaşınca. Bak. Yağlı hamur hep dinlenmek istiyor Tabii ya vallahi. çok kırılıyor. Biz öbür türlü hayatta kaldıramazdık Serpil. Çok iyi düşündüm ben de bunu bak. Evet evet. Şey olmazdı. Şimdi bakın böyle yapıyorum ya. Portakalın suyu da şey yapıyor, hamura geçiyor. Yani portakalın hamurla buluşması ve üzerinde bıraktığı o portakal suyu aroması yediğinizde Nefis. çikolatayla da bulacağımız için yani öyle tahmin edemeyeceğiniz bir güzellik olacak efendim. Kesinlikle çayınıza eşlik etmeli bu güzellik. Kesinlikle Bir de hiç efendim. ağır da değil. Üç Şimdi, tane mi koysaydık onu? Tek koyalım. Önceden ısıtılmış ne yapıyoruz? 180 derecelik fırına göndereceğiz. Şöyle her zamanki gibi bir zoom yapalım. Bak. Acaba daha Ekran mı başındaki yüksek izleyicilerim ayarını vermiş? elini uzatıp alsın. Buyurun efendim. Daha mı yüksek ayara koyalım? Yağlı ya erimesine engel Ya olur. şöyle yapalım aslında. Fansız. Yok 200 yapayım ben. Ha. Fanı da kapatayım. Hemen pişirsin. Alt üst hop. Evet 200'de. Çünkü yağ eriyor. Çok kısa sürecek. Yani 15 dakika içerisinde pişecek çünkü hamurumuz çok ince. Dikkat edin. Hafif böyle rengi döndüğünde çıkaralım fırından. Tamam. Süper. Portakal kabuklarını rendelemediğimiz için sizden istediğim öncesinde karbonatlı suda bir miktar bekletmeniz. Dışındaki o tarımsal ilaçlardan kurtulması için bir 10 dakika kadar bekletirseniz karbonatlı suda daha sağlıklı tüketmiş olursunuz. Şimdi kurabiyemizin faydalarına geçiyoruz. Geliyorum. Gel gel kokuya gel. Geliyorum. Allah'a sen gel. Geliyorum. Sonra da yeme. Nasıl Ya, yeme? ya. Yemesi kolay. Vallahi güzel oldu. Ay. Işığı kapattım. Dur. Allah sen çok büyüksün. Gel, gel. Evet efendim. Nasılız? Gayet güzeliz. Mis. Her zamanki gibi Nermin'in Enfes Mutfağı şıkır şıkır efendim. Gördüğünüz üzere şöyle bakıyoruz. Güzel. Alalım mı bunu seninle Şu an ha, şey mi olsun? Soğusun diye. Nem tutmasın değil mi? Hı hı. Buyurun Onu da ver Serpil annesi. Hanımcığım. Hoppa. Bunu da böyle çekeyim. Onu şey yapalım Şimdi mı? bu biraz soğusun izleyicilerim. Soğuduktan sonra çikolataya bulayacağız. Yarısını böyle. Şimdi ben bunun altını size göstermek istiyorum inşallah kırmadan. Aceleciyim ya biraz. Bakın. Şöyle pes Daha ne olsun mis. alt elde ettim. Aa. Elim yanıyor. Elimin yandığını çaktırmıyorum. Güzel. Böyledir işte. Gel. Bak ne yapıyoruz? Bak. Şova bak. Bak bak. Öyle de buraya girmem istersen rahat edersin.
Efendim pastaneden almanıza hiç gerek yok. Yapın. Evde, yedirin çocuklarınıza. En süslüsünden. Bak, tarife bak. Bak. Vallahi oturayım. Bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.